Evet, herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Ben Ögün. One Punch Man 3. sezonun 7. bölümüyle beraber devam ediyoruz. En sonki bölümde yanımda bu arada Orhun var. Kardeşim. Merhabalar, ben de Orhun. En sonki bölümde artık Kahramanlar Birliği canavarlara savaş açtı. Artık karşı sahalara geçiş yapıyorlar. Sıcak temas başlıyor. Sıcak temas başlıyor, evet. Fubuki grubu, yani Saitama'nın grubuysa artık onlar da ayrı bir grup olarak içeri giriş yapıyorlar. King var yanlarında ama Saitama tek başına ilerliyor. Garu'yu geçen bölüm hiç görmedik bu arada. Garu hala canavarlar birine büyük ihtimal uzak duruyor. King dosta korku, düşmana güven veriyor. Şu an ama King'i herkes hala çok güçlü diye zannediyor. Şu an sadece Saitama sırrını biliyor. Genos yanlarına değil, Genos evde bekleyeceğini söyledi. Yani Genos'un savaşını falan görmeyeceğiz büyük ihtimal. Genos'u almadılar yanlarına. Bu biraz Üzdü beni. Genos'un çünkü zırhı upgrade'lendi, yine güçlendi falan, çok güçlendi dedi doktor. Merak ediyordum nasıl güçlenmiş. Bunu görmek istiyordum ama yanlarına gelmedi. Yapacak bir şey yok. Bu bölüm bayağı bir mücadele, savaş bekliyorum. Umarım hakkını verir. Büyük mücadeleler görürüz. Evet, başlayalım. İyi seyirler dilerim. Burayı görmüştük zaten. とは気にせず各自と Biz de görmek istiyoruz açıkçası abla. 俺たちはアトミック師匠 Çok kalabalıklar. Çocuğun, S seviye çocuğun söylediğine göre her kahramana 60 tane, her kahraman değil, her S seviye kahramanı sanırsam 60 tane canavar düşüyor. Bu da az bir sayı değil. Ya o canavarların çoğu tek yiyecektir. 500'den fazla canavar var dediler. Bakalım. Ama ejderha seviyesi canavarlar da olduğunu biliyoruz. Mesela Azman Tombalak gibi. Artıyor gitgide, aşiret gibiler. Çocuk imparator değil mi? Dedim Saitama mı geldi? Başka bir psişik telekinezi gücüne sahip bir canavar. Ama etkilenmediler gibi duruyor. ギョロギョロ様は貧弱な超能力者だった私にこれらを埋め込みより集まった残留思念によって力を増幅させることに成功した恨みを晴らす時を迎えられて彼らもむせび泣いているぞ Kimden niçin intikam alma? Tek bir parmak. Bu arada Tatsumaki düşündüğünüzden de daha güçlü. Hatta demişlerdi ki Şu an ya zaten ikinci sırada değil mi Tatsumaki? Pardon, tüm üçüncü sırada. canavarlar birliğini aslında tekleyebilir, direkt yok edebilir ama çocuk var diye yapmıyor. セデロエンチェルパタパタ危ないぞ 竜巻この土壇場でんだおお珍しとなんだろ Haklı bence de. こんな力を見せて Çünkü şu an burada sadece terfi almak için bulunan kahramanlar da var. Ve bunlar gerçekten çok engel olacaklar. Kız kardeşini karıştırmayacaktın bak. 面白い合成実験ができそうだ私たちに手を出すとどうなるかよしこれが鮮烈の竜巻かあいつらビビってるぜやっちまえ見くびるな言われなくとも守るさデスループ Hakikaten sıra 11. 大道芸は地獄でやってるピエロ野郎 Sniper kullanan bir canavar mı? 面倒なのにして間抜けこいてる間に Yani eskiden bir asker sniper olabilir. Canavarlaşma meyvesiyle beraber böyle bir şeye dönüşmüş olabilir. Tek atan. Adamın adı tek atan. 幼少期から体
Akademiyi de tanımaya başlıyoruz. さあ今です。一気に突破するぜ。三日月連山。さん、我が華麗なるベギーを。ほざけ細ワードやる。 Beklenmedik hareketler. Oo, gülü düşmeden yakaladı. 彼なかなかスター性があるかもしれない。あれが噂に重力の空中殺法か。 Oo, ninja. Oo. Güzel hareket. Gölge halka. いい動きだ。 Bir kız sesiydi. 俺、思ったよりやるね。心配する必要は。他のメンバーもす。 Güzel. Düşünümden daha da iyi bir iş çıkartıyorlar. Karambit salladı. 一冊になる。俺見ろ。 CS kademi birisinden böyle bir şey beklemiyordum. よーし。 Güçlüye benziyor aslında. O da senin abi maraton mu 第 koşacaksın? 一レーン。おい。 Madalyalarıyla koşuyor. 種目。棒高跳び。 Bu şarkı ne peki? 種目。やり投げ。第三種目。 Karpuz canavarlı. こんな。 いい筋肉してるな。はい、ありがとうございます。先輩方がスタミナ温存で調子悪い Ne oldu? 僕の調子 Ha, bu da pis şey. 発動した Yok sen yapmadın う ki. ずくまって何してるのかしら。ほっとけ。ある。 Üstünlükler çok da kolay. 分かってて下っ端を差し向ける。気を抜きだ。まだまだ出てくるぞ。 Sıraya pide kuyruğuna girer gibi sıraya girmişler. どけ、俺がやる。オロチや幹部の出番はない。ナオコのことをおびき出されたヒーローども。このサイレスラー様が蹴散らして終わらせる。以来、いつか見返してやろう。火を伺ってきた。 Bu bir grubu ここで一気に şey fırtınanın grubu. クラエ必殺バイオレンススター。バイオレンススター。 Uzun atlama yapıyor. 第四種目砲丸投げ。 30点。 Son anda çekti. 下がれ。こいつは強えぞ。 Tek Tek atan. atan. Bakalım ama bir şey yaramıyor sanırsam. 想定外の高度だ。来る日も特訓してきた。ただその欲求だけが俺様を燃やす。ほら逃げねえでかかってこい。採点してやるからよ。69点。ヤイアンが突進を止めたぞ。畳みかけろ。 18点、12点、9点、20点、2点。 強い。 Ha, vazgeçmeyin. Birkaç açırsanız başarırsınız. Şeytan seni. がいる。 Mobese'den izliyor. Ya emin misin Sait ama bir gelsin. 戦いの最中にどんどん強くなってるぜ。 Gittikçe güçleniyor. うちの増票だった。だが。変われ。 İcab bitti. Seviye もう少し。 ortaya çıktı. 待たんぞ。まあいい。アトミック侍。あの怪人にやられるぞ。必殺技を打ってこい。採点してやるからよ。 Ya よし、ここ。ぞ。おいてめえ。
騙したなって Paramparça いや oldu. どう思う Atomik samuray atomlarına ayırmış. レスラーがやられた何をされた İlk 5 S seviye kahraman cidden farklı seviyede. Belli. 一斉にじゃ殺せるぜあいつが一番強いんだな Blast mıydı? Flash. Flash. 仕 Evet. 事をしろ Flash. 早い何をしたかすら見えなかったでも殺せばお手柄なんだ弱そうなのをぶったたけ狙われたよし来い、黒光先輩少し休むといいよ必要だわ体当たりだけで怪人たちがひしゃげていく先輩どんなトレーニングしてるのこっちも交代だみんなちょっと離れて見てたか男性職いいんだぞ好きになっても Ah, Uzaklaşmışlar. 離れすぎ Tatsumaki. Aa, Tatsumaki. İçerilermiş. Ha, kutu kolaya çevirmiş. 相手に原型を Bu ne, poz mu veriyor? だけど Atomlarına ayırdı. これ以上は見せ見たかったけど Biz de. なるほど Bundan sanırsam en güçlüleri. Biri insan ama. 出てきたやつは片付いたぞ。 Yani これより地上班は中央地点にて待機。ここからは Gördü insan ama bir 僕たちに canavar. 任せて守配置についたと。 Domuz tanrısı beni. とにかくいいか数の Gerisi gitmiş だ bile. と思ったのがあんな簡単に死ぬなんてに存在価値はないここです bunlar sadece birer piyon. Şu an piyon ile Gargaro'nun deneyleri aslında. Güçlenebilecekler mi diye test ediyor. Bunun için savaştırmaya çalışıyor. ことすらでき Bence. ないならかのキューブになりたくなければいいの Evet, ya da bilgi alma 何を見 şeyleri. ているいいけ Şu an S seviye kahramanların zayıflıklarını da biliyor demek ki. Bu incelemeler sayesinde. Zayıflıklarına göre oynayacak. Hepsi ayrıldı bu arada. Aa, bitti mi? Çok hızlı geçti bu bölüm. そりゃだ Aksiyonlu bölüm diye güzel hızlı 無事に geçti. 突入できたみんな罠を張っていた割にはやけにあっさりしん先輩方大丈夫ですここから本番だ Bunun zaten bir tuzak olduğunu biliyorduk. Açıkçası bekliyorlar. Bence şu an göre zaten hem o canavarların sürecini güçlenme, limit kaldırma sürecini test ediyor kendi canavarlarında. Hem de S seviye kahramanlarla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor ki bunu King'in savaşmasını görmek istediğini söyleyerek belirtti. Ve şu an S seviye kahramanlar içeri girdiğine göre bunların zayıflıklarına göre de adam yönlendireceğini de söyledi. Bakalım ileriki bölümlerde yine daha fazla savaş olacağı bu bariz. Fakat hiç ne Saitamaları ne Silverfang'i onları görmedik. Ama az çok Canavarlar Birliği'ndeki en güçlü karakterleri gördük sayılır. Orochi Sama'yı gördük. Azban Tombala'yı gördük. Birkaç tanesini görmedik ama cidden güçlü olduklarını biliyoruz. Çünkü Garu'da S seviye kahramanlarla savaşta ve hayatta kaldı. Ve Garu'yu alt ettiğine göre demek cidden güçlüler. Ama hiçbirisi Saitama kadar güçlü değil gibi duruyor şimdi. Bakalım. Saitama'yı daha oyunda görmedik. Daha o da var. Garu'yu 2 bölümdür görmüyoruz hiç. Bölümler hep böyle, fark ettiysen, hikayeyi bir yerden ilerletirken diğer yeri bilinmezlikle bırakıyor. Mesela biz bir noktada kahraman birliğinin giriş yaptığını gördük ama tabi dediğin gibi gümüş dişi görmedik, Saitama içeri girmişti, kanalizasyonda yürüyordu, görmedik, Garu'yu göremedik. Bunları parça parça ele alıyor. Belki hepsi aynı anda gerçekleşen olaylar ama hepsi farklı bölümlerde bizlere sun. Ve son cümle çok fazla böyle heves uyandırıyordu. Böyle insanı meraklandırma üzerineydi. Artık savaşın had safhada olacağı bir bölüm geleceğini tahmin ediyorum. Şöyle bir şey dikkatimi çekti.
Atomic Samurai'nin pelerini sen fark ettin mi bilmiyorum, siz fark ettiniz mi bilmiyorum. Atomic Samurai'nin pelerini birkaç kere gördük aslında. Bir atom işareti var ama bu atom işaretinin animasyonu o kadar dandik yapılmış ki atom işaretini resmen yapıştırmışlar. Hiç pelerin sallanıyor, rüzgarda dalgalanıyor ya. O rüzgarda dalgalanma efekti var ama atom Bozulmuyor mu atom? atom görseli hiç bozulmuyor yani, sıfır. Ben Dümdüz dikkat duruyor. edememişim. Yapıştırılmış gibi duruyor. Ya yapım olarak çok kolay kaçılmış bu sezon özellikle. Ben hatırlarsanız ilk izlediğimiz bölümde şunu söylemiştim. Mükemmel efektleri, böyle özellikle Genos'un patlama sahneleri, alev sahneleri daha o yıllarda çok tatmin ediyordu. Ve biz artık 2025'te olaraktan böyle acayip çok üst level şeyler bekliyordum. Çok üst, yıllar sonra çıkan bir yapım. Yeni teknolojileri, yeni çizim yöntemleriyle, yeni animasyonlarla çok üst seviyeye taşınacak diye bekleniyordum. Ya bu yönden Genos'u belki de sırf böyle maliyetten kısmak maksatlı savaştırma. Genos ev işi yapıyor, gidiyor market yapıyor, evde bulaşık yıkıyor. Stüdyo mu kolay kaçıyor bilmiyorum ama Ya çok bayağı- eksik kalmış animasyon bakım. Hep animasyon bakımından eksik kalmış. Hem de bayağı kolaya kaçmaya çalışmışlar. Mesela bir sahnede başlarda A seviye kahramanlar hepsi 10 tanesi yan yana duruyor. Sıra sıra konuşuyorlar. Hiçbir görsel değişiklik yok. Sadece bir tanesinin ağzı oynuyor. Ondan sonra diğeri geçiyor, diğerinin ağzı oynuyor. Sıfır. Başka hiçbir şey yok. Yani Kamerada yavaş yavaş kayıyor böyle. kamera hiç kaymamış bile. Kamerayı bile aynı bırakmışlar. Onunla bile uğraşmamışlar. Sadece ağzı oynuyor. Resim olarak koymuşlar. Sadece ağzını yukarı aşağı oynuyor. O kadar. Kötü. Yani animasyon gerçekten kötü ya. Üzüyor bu beni. Bu sezonda böyle devam edecek gibi belli. Bu sezonda böyle devam edecek. Ama umarım 3. sezon, 4. sezon böyle olmaz. Kaç sezon olacak? Mangasını okudun mu? Yok, hayır. Kaç sezon olacak onu da bilmiyorum. Ama mangasının bittiğini biliyorum. Mangası bitmiş. Ya onun için herhalde son sezonları yakın gibi. Bu sezon biteceğini düşünmüyorum. Bir sezon daha olur büyük ihtimal. Bana hala şu düşünceyi veriyor. Şimdi 2. sezondaydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle galaksiler gezip çok güçlü rakip arayan bir uzaylı vardı, hatırlıyorsunuz. Ve gerçekten çok güçlü. Onunla Saitama'nın savaşı beni böyle hani kendimden geçirmişti. Öyle zevk almıştım ki. O canavarın üstüne bir canavar geleceğini hiç düşünmüyorum. Ve yani o seviyede bir şey hala görmedik. Hani onun da üstü olursa ancak tatmin eder. Çünkü bizi, çıtamızı zaten bu dizi olabilecek en güçlü canavar olarak şuraya koydu. Yani bundan ötesi gelmedikçe çok tatmin etme konusunda başarılı olur mu bilemiyorum. Ama o uzaylı şöyle bir şey var. O uzaylı ismini hatırlamadım. Kaptan bilmem neydi sanırsam. Kaptan, şu an hatırlayamadım ismini. Onun lakabı zaten evrenin yöneticisiydi. Kendisi zaten evrenin yöneticisi, evrendeki zaten en güçlü varlık diye anılıyormuş. Ki böyle bir varlık. Bunca ben Saitama'yı zaten o uzaylıyı bu kadar rahat Saitama yendikten sonra Saitama tamam dedim, zaten evrendeki en güçlü canlı diye kendimce zaten kafamda oturttum. Onun için daha fazla böyle uzaydan bir şey gelip de öyle bir şey beklemiyordum kendimce. Ve şu anda da zaten aynı şekilde görüyoruz. Tam tahmin ettiğim gibi de oluyor. Ama bu limit kaldırma olayı geldiğinden beri acaba bir ekstra Saitama'nın yaşadığı bir patlama gibi birisi bir patlama yaşar mı? Canavarlardan birisi. Bilmiyorum, belki böyle bir şey görebiliriz. Evet, bu benim merak ettiğim bir konu. Yine savaş gördüğümüz, mücadele gördüğümüz bir bölümdü. Şuna bu arada son bitmeden önce şuna da dikkatimi çekmek istedim. Yani şu aslında güzel bir şey. Kahramanların kendi konseptlerinin olması. Mesela bir tanesi palyaço konsepti var. Bir tanesinin direktle atlama şeysi var. Bilmem nesi var. Atletizm Evet, falan. atletizm. Kahramanların kendi konseptlerinin olması, canavarların aynı şekilde kendi konseptlerinin olması güzel. Fakat buna biraz fazla bağlı kalmamaları lazım. Tamam, bu bölümü full öyle kaplamışlar. Yan karakterleri, daha önce hiç görmediğimiz karakterleri ve sadece 15 saniye falan ekranda göreceğimiz karakterleri göstermeye çalışmışlar. Bu da aslında biraz değil, hatta bayağı bizi oyalamak, para şey yapmak için gibi bir şey çıkartalım insanlar seyretsin diye konulmuş bir şey gibi geldi bana. Orijinal seride, mangada bu var mı bilmiyorum. Yoksa ve bunu burada koydularsa cidden çok Mangasını okuyan birileri yorumda bu konuda bilgilendirirse seviniriz tabii ki. Hani gerçekten manga ile aynı doğrultuda mı gidiyor, yoksa birazcık stüdyo olarak farklı şekilde mi yönelmişler? Bilgilendirmesini yapabilirsin. Manga ile kesinlikle bence aynı doğrultuda gidiyordur. Fakat tek farkı şudur. Belki de mangada bu kadar çok detay ya da yan karakter, uzatmalar, bilmem neler falan yok. Benim görüşümce böyledir. Evet. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bye.